Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün çok önemli bir video çekeceğim. Kingshot'a başladığınızda ilk 100 gün, 150 gün hiç önemli değil. Bilmeniz gereken çok önemli 9 tane maddeyi anlatacağım. Bu gerçekten sizin hesabınızı güçlü hale getirecek ve hata yapmanızı engelleyecek. Bu maddeleri size tek tek sıralayacağım. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız yeni videolar çekmek için bana motivasyon olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya 14-15 tane altyazı ekliyorum. Tüm dillerde altyazı var. Eklememi istediğiniz altyazıları yorumlara yazarsanız onları da eklerim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ve birinci maddeyle başlayalım. Arkadaşlar Kingshot oyunu biraz karmaşık ve detaylı bir oyundur. Ama oyunu öğrendikten sonra her şey çok rahat ve düzenli bir şekilde ilerler. Sürekli zaten bir yerden sonra olaylar tekrarlanmaya başlar. Temel mantığını oyundaki şeyleri öğrendikten sonra çok güzel bir şekilde güzel bir hesap yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi oyuna çok fazla yeni şeyler geliyor ilerleyen zamanlarda. Oyuna ilk başladığımızda şehir merkezimiz, binalarımız bir karmaşanın içinde buluyoruz kendimizi. Ama aslında oyun 50. günden sonra başlıyor. Bizim bir takvimimiz var. Elinizde her zaman bu takviminiz olmak zorunda. Bu takvim şu an İngilizce ama bunu kendi dilinize de çevirebilirsiniz. Bunu ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü gerçekten bu kısım çok önemli. Oyuna ilk başladığınız zamanki kısma jenerasyon bir yani jenerasyon bir kahramanlarıyla başlıyorsunuz. Elinizdeki tüm kahramanlar Gen 1 kahramanlar oluyor. Daha sonra 14. günde, 38. günde ittifaklarla alakalı bölgeler açılıyor. Orayı zaten taşıyacaklar. R4 ve R5 arkadaşlar ilgilenecekler. Ama asıl önemli nokta 40 ve 50. günlerin arasında. Hatta bazı sunucularda 50. günden sonra başlar. Jenerasyon 2 kahramanları gelir. Oyunun başındaki kahramanlar genelde biraz daha yüksek yatırımlı oyuncuların işine yarayacak VIP kahramanlardır ve diğer kahramanlar da çok işimize yaramaz. Mor kahramanları ve mavi kahramanları belirli yerlerde kullanırız. Rally'e katılırken ya da kaynak toplarken. Ama bizim için oyunda değerli olan şey 3 tane olan sarı kahramandır. Gen 2'de 3 yeni sarı kahraman gelir. Gen 3'e geçtiğinizde şurada 105 ile 120. gün arası 3 yeni sarı kahraman. Gen 4'e geçtiğinizde 200. günde tekrardan 3 yeni sarı kahraman gelir ve bizim bunlardan hangilerini alıp hangilerini almayacağımız aslında çok belli değildir. Bunları ben detaylı bir şekilde tek tek her birine ayrı ayrı video yaptım. Gen 2 kahraman rehberi, Gen 3, Gen 4 diye kanalımda onları bulabilirsiniz. Tabii bizim bu tabloyu, bu takvimi göstermemin sebebi gelecek şeylere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bazı kahramanları ruletten elmas ile alabiliriz. Bazı kahramanları elimizde biriktirdiğimiz genel mitik kahraman parçalarıyla alabiliriz. O yüzden her zaman oyunun ilerleyen zamanlarında bizim karşımıza neler geleceğini bilmemiz gerekiyor ki ona göre hazırlıklı olalım ve malzemelerimizi boşu boşuna kullanmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar Gen 2 kahramanları 50. güne doğru geliyor. Daha sonra ilk kale savaşımız mesela 54. günde. Buna göre hazırlık yaparsınız. Petler hemen ilk kale savaşından bir gün sonra 3 tane pet gelir. Kanalımda pet rehberi var. 70. günde artık yeni bir çağ açılır ve has altın kullanabilirsiniz. Bununla alakalı yine kanalımda video var. Sonrasında 2 tane pet 80. güne doğru eklenir. Sonra rakip sunucularla savaşabileceğiniz büyük savaş 80. güne doğru gelir. Bu şekilde ilerliyor. 120. güne doğru Gen 3 kahramanları deyip ilerleyip gidiyor ve bu takvim sürekli 220 günden sonra da 300, 400, 500 olarak da buraya eklenip yenilenecek. Telegram, Discord kanalımıza katılıp Kingshot'la alakalı rehber fotoğraflarına ve rehber yazılarına ulaşabilirsiniz. Şimdiden videonun açıklamalarına gidip oradaki linklerden takip edip katılabilirsiniz. Yani ilk maddemiz buydu arkadaşlar. Oyuna gelecek şeylerden her zaman haberdar olursanız eğer ona göre hazırlık yaparsınız. Şimdi ikinci ve en önemli maddelerimizden bir tanesi şu. Hazırlık kısmı. Oyunda nelere hazırlık yapmalıyız? Dediğim gibi 50. günde bir tane kahramanımız gelecek ve bu kahramanımız için birikim yapmanız gerekiyor. Ne biriktirmeniz gerekiyor? Elmaslarınızı kesinlikle gereksiz yere harcamayın. Elmaslar bizim için çok değerli. Özellikle oyuna az para yatıran arkadaşlar için olmazsa olmazdır. Doğru yerlerde kullanmanız gerekiyor. Bazı oyunlarda hemen VIP'i gidip yükseltmeye çalışırlar. Elmasları VIP'e basarlar ama bu oyunda VIP'in değeri inanın o kadar da yüksek değil. Belki ilerleyen zamanlarda VIP ile alakalı bir güncelleme gelebilir ama çok bunu olağan görmüyorum şimdilik.
En azından elimizdeki en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz şekilde bu elmasları kullanacağız. O yüzden elmaslarımızı asla harcamıyoruz. İkinci en önemli harcamamamız gereken parçamız da budur. Mitik Genel Kahraman parçası. Bununla alakalı hangi malzemeleri biriktirip hangi malzemeleri kullanabileceğinize dair kanalımızda bir tane video attım. Videonun açıklamalarına ekliyorum. Siz de bu oyunu oynuyorsanız bunları basmalı mıyız, biriktirmeli miyiz? Hepsini detaylı bir şekilde tek tek size örneklendirerek anlattım. Şimdi üçüncü maddemize gelelim. Asla oyun başında savaşmayın arkadaşlar. Bu oyunda şöyle bir kural vardır. Her zaman savunma yapan taraf avantajlıdır. Saldırı yapan kişi eğer sizseniz birinin şehrine saldırı attıysanız arkadaşlar o kişi savunmadaki kişinin askerleri revire gider. Reviri dolduktan sonra tamamen ağzına kadar dolduktan sonra sonraki saldırılarda artık revir kapasitesinin taştığı sıradaki askerler ölmeye başlar. Ama siz saldıran kişi olduğunuz için her seferinde sizin belli bir oranda askeriniz direkt ölür ve bunu asla geri getiremezsiniz. Bilginiz olsun. Ve oyun başında para yatıran oyuncularla düşük yatırımlı oyuncular arasındaki istatistik farkı çok yüksek değildir. Çünkü oyunda henüz sizin 200 istatistiğiniz varken para yatıran birinin istatistiği 400 oluyor ve bu sizin rakibinizi yakabileceğiniz anlamına gelmiyor. Oyun başında askerler neden değerlidir? Mesela bu hesapta çok fazla savaş yapılmadı. 1,5 milyona yakın asker var. İleride karşınıza ayı avı ya da farklı farklı Viking intikamı gibi etkinlikler geldiğinde bu etkinliklerde ne kadar çok askeriniz olursa o kadar yüksek puanlar alıyorsunuz ve sizin için daha iyi oluyor. Oyun başında kaybettiğiniz askerler hem de kaynak yapmanıza engel olur. Daha az kaynak toplarsınız. O yüzden asla oyun başında savaşmayın arkadaşlar. Hesabınızı belli bir noktaya gelene kadar farm yapmaya başlayarak farm yaparak devam edeceksiniz. İleride zaten istemediğiniz kadar savaş olacak, merak etmeyin. Hemen dördüncü maddemize geçelim. Oyunun bize bedava verdiği şeylerden her zaman faydalanacaksınız arkadaşlar. Bunlardan birisine işte buradaki günlük ödülleri tamamıyla tamamlamak, sonuna kadar almak. Onun dışında burada etkinliğe girdiğinizde bu tarz etkinlikler gelecek. 7 gün boyunca size burada aşağıda ödüller veriyor. Buradaki hedef puanlara ulaşmak genelde kolaydır. Buradaki hedef puanlara ulaşarak kesinlikle buradaki tüm ödülleri alın. Mantığınız her zaman şu şekilde olsun. Bir etkinliğe oynayacaksanız ya birinci olun ya da buradaki hedef puanları toplayın bırakın. Buradaki hedef puanları toplayabilmek için çok yüksek puanlar yapmanıza gerek yok. 345 bin puan istiyorsa 350 bin, 370 bin maksimum 400 bin puan yapın ve bunu bırakın arkadaşlar. Dediğim gibi birinci olabiliyorsanız da birinci olun ama yoksa her şeyden faydalanmaya çalışın. Mesela şuraya girdiğimde takvime ileride neler geleceğini görüyorum. Silahlanma yarışı 2 gün sürecek ve birinci olamayacaksam hedef puanı alacağım ve çantamda o malzemeler sürekli olacak. Gördüğünüz gibi burada subay projesi o bittikten sonra bu başlayacak. Buradaki ödülleri alın, bunları asla kaçırmayın. Şimdi diğer önemli maddelerden bir tanesi. Beşinci maddemiz. Günlük buraya gelen fenerlerin hepsini yapın. Bunların beyaz, yeşil, mavi ya da sarı renkli olmasına bakmayın arkadaşlar. Buradaki ödüller bedava. Bizim elimizdeki oyun bazı kahramanları bedava bir şekilde 5 yıldız yaptırıyor. Ve o kahramanları 5 yıldız yaptıktan sonra oyunla bir takas merkezi geliyor. O takas merkezinde elimizdeki fazladan olan malzemeleri kullanıp farklı öğeler satın alabiliyoruz, takaslayabiliyoruz. O yüzden fenerleri asla kaçırmayın. Fenerlerden bol bol hızlandırma, kaynaklar ve kahraman parçaları alırsınız. Feneri sürekli her yenilendiğinde kesinlikle tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Asla rengine takılmayın. Hepsini kesinlikle tamamlayın. Bunu bir yerden sonra yenememeye başlıyorsunuz ama merak etmeyin. Herhangi bir acelesi yok. Bunu da hesabınız güçlendikçe ilerideki aşamalarda yenebileceksiniz. Bunu 100 bin dolar atan kişi de artık ona da ona göre güçler vermeye başlıyor. O da bir yerden sonra yenemiyor. Bunun sınırı yok. Bu her zaman size daha zor şeyler verecek. Şimdi altıncı maddemize gelelim. Aslında bu biraz psikolojik bir madde. Hırs yapıp gereksiz paketler satın almayın. Asker ve kaynak paketleri almayın. Şimdi oyunda bazı oyuncuları görüyorum. Gücünü arttırmak istiyor. Burada güce tıkladığınız zaman 162 milyon gücüm var. Ama bunun 110 milyonu zaten birlik gücü. Askerle geliyor. Yarın öbür gün bir savaş olduğu zaman çok yatırımlı, çok fazla para yatıran ve güçlü bir oyuncu benim şehrimi sıfırlarsa, bu askerler biterse benim burada 10, 30, 40, 45, 50 milyon gücüm kalacak. Gücün bir önemi yok. Önemli olan sizin saf gücünüzü, istatistiklerinizi yükseltmeniz arkadaşlar. İstatistikleriniz yüksek olursa az askerle çok fazla iş yapabilirsiniz.
Dediğim gibi hırs yapıp insanlardan öne geçmeye çalışıp gidip de paketler almayın. Hani saçma paketler almayın, doğru paketleri alın. Peki doğru paketler ne diyeceksiniz? Onunla alakalı detaylı bir rehber video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoya 500 beğeni atarsanız 2-3 gün sonra hemen o videoyu atacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Burada ben genelde oyuna başladığımda şunu yapıyordum. Buradaki sıralamaya giriyordum arkadaşlar. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyordum ve yarışa giriyordum. Hırs yapıyordum. Lütfen bunu yapmayın. Oyun içinde bina basmak için kaynak paketleri ve gidip hızlandırma paketleri satın almayın. Bakın bu oyunda bu hesaba hiç hızlandırma ve kaynak paketi satın alınmadı. Ona rağmen çevremdeki herkesle aynı şehir merkezi seviyesindeyim. Hızlandırma paketleri alanların parası boşa gitti. O yüzden kesinlikle buna dikkat edin. Sizin paranız ve zamanınız gitmesin diye bunu anlatıyorum. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yedinci maddemize hemen geçelim. Düzenli olarak kaynak toplayın. Kaynakla hiçbir zaman işiniz bitmeyecek. Her zaman sizin kaynağa ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Elinizden geldiğince, zamanınız oldukça, her fırsatınız olduğunuzda sürekli olarak kaynak toplayın. Oyunun belli bir zamandan sonra, özellikle 100. gününden sonra falan elmasla çok bir işiniz kalmadıktan sonra buradaki hemen profil resminizin altındaki oka tıklayarak buradaki büyüme kısmına geldiğinizde toplama hızı var. Buradaki şeyi de kullanırsanız daha fazla kaynak toplarsınız, bilginiz olsun. Ve bunun yanında ek bonus bir bilgi olarak buraya tıkladığınızda burada oto katıl var. Kesinlikle her gün bunları tamamlamaya çalışın. Bunu etkinleştirdikten sonra oyundan çıksanız dahi bu aktif oluyor. 8 saat gibi bir süresi var. Bittikten sonra tekrar etkinleştirin. Buradan bedava ödüller geliyor. Neden bedava gelen bir şeyi kaçıralım? Asla kaçırmayın. Şimdi 8. bilgiye gelelim. Bu bilgiyi çoğu kişi biliyordur ama belki oyuna yeni başlayan bir arkadaşımız bu videoyu izliyorsa bilmiyor olabilir. Herhangi bir inşaat basmadan önce buradaki çifte mesaiyi basın. Dediğim gibi inşaat basmadan önce bunu aktif edeceksiniz. Daha sonra 5 dakika zamanınız var. 5 dakika içinde hangi binayı basarsanız basın %20 oranında hızlandırma alacaksınız. Bilginiz olsun. Bunun bir de pet versiyonu var. Bu da burada. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir binaya basmadan 5 dakika önce aktif edin ve %12 hızlandırmada buradan alacaksınız. Şimdi 9. maddeye gelelim. Bunu eklemeyecektim ama çok fazla bununla alakalı soru geldi. O yüzden eklemek istedim. Oyunun başında genelde oyuncularda şöyle bir şey oluyor. Şimdi burada asker kısmına geldiğimizde oyun başında bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seviye askerlerden çok fazla oluyor. Kenardan geliyor, sağdan soldan geliyor. Arkadaşlar bunları oyun başında hızlı bir şekilde terfi etmeyin. Mesela birinci seviye asker bastınız. 2 açıldığında kamp seviyeniz yükseldiğinde 2 basın. Sonra artık yükseldi 3 basın, 4 basın, 5 basın. Öncekileri terfi etmeyin. Neden etmeyin? Çünkü oyun başında zaten çok fazla asker sayınız yok. Bu aşağıdakileri terfi ettiğinizde o askerler size yeni asker sayısı olarak eklenmiyor. 20 bin askeriniz varsa buradakini terfi ettirdiğinizde yine 20 bin askeriniz oluyor. Sadece yüksek seviyeli bir asker oluyor. Ama oyun başına çok fazla kaynağa ihtiyacımız olduğu için sürekli olarak yeni asker basın. Ne zamana kadar? Buraya 10. seviye askerlere geldikten sonra artık bir yerden sonra ilk baştan başlarsınız, son seviyelere doğru gidersiniz ki eğer bir hızlandırma birikiminiz de varsa o hızlandırmalarla terfi ederek etkinliklerden yüksek ödüller de alabilirsiniz. Bu da ekstra bilgi olsun. Yine bu tarz bilgiler çekmemi istiyorsanız videonun açıklamalarına, yorumlarına yazabilirsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.